3 saatlik video. Hoş geldiniz. Video olmuş 2 saat. Daha ne anlatıyorsun diyebilirsiniz ama. Herkese selam. Merhabalar. Bayağıdır böyle oturup konuşmalı bir video çekmemişiz. Bayağıdır yani. Bayağıdır çekmemişiz, evet. Bugün böyle genel olarak hani son birkaç aydır hayatımızda neler olup bitiyor, neler yapıyoruz, şöyle bir hayat güncellemesi gibi oturup sohbet edelim karşılıklı dedik. Önce benim aklıma gelen bir şeyle başlayayım. Başla bakalım. Mesela biz ehliyetimizin ilk adımını attık, Evet. aldık bu süreçte. Yani çünkü bizim aklımızda böyle çok uzun zamandır olan bir şey ama açıkçası bizi de çok korkutan bir şeydi. Bir de zaman ayırmak istemiyorduk ona. Sonra burada çok sağ olsunlar bizi yine YouTube'dan bulan bir aile. Onlara da selam olsun buradan bu Kadir arada. abi. Kadir abi, aynen. Eşi. Ve Fatma Hı abla. hı. Onların sayesinde şöyle bir bilgi öğrendik. Biz burada ilk, yani Türkiye'de bir ehliyetiniz varsa zaten ilk o yazılı sınavı alabiliyormuşsunuz ve kendi istediğiniz dilde alabiliyormuşsunuz. Biz Türkçe olarak aldık mesela. O bizi biraz rahatlattı Hı açıkçası. hı. Bir de mesela şey yok yani Türkiye'deki gibi. Hani Türkiye'de günler bellidir ve siz o sınava göre hani sallıyorum ne bileyim 25 Şubat günü gireceksiniz gibi bir şey geliyor, hani siz ona göre gidiyorsunuz. Burada siz kendiniz rastgele gidiyorsunuz sınava. Bu arada ben Ontario eyaleti için konuşuyorum, Ottawa için Hı hı. konuşuyorum. Onu söyleyelim başta. Normal bir şekilde elinizi kolunuzu sallayarak giriyorsunuz, sıranızı alıyorsunuz. Sonra gereken belgeler neydi mesela? Türkiye'deki ehliyetiniz, Bir de Türk pasaportun ya pasaportunuz, da ID neyin varsa işte aynen. yani. Bir de yani ilk ister yazılı sınavda ister sürücü yol sınavında mı diyeyim, Hı ne hı. denir ona? Yol Drive testi sınavında yani. ikisinden birinde de işte şey almanız gerekiyormuş. Sürücü ehliyetinizin geçerli olduğuna dair konsolosluktan Ya bir onlar konsolosluktan diyor da bazısı da E-Devlet'ten diyor. Şimdi daha o kısma gelmediğimiz biz için şey gelmedik. yapmıyor. Aynen. Muhtemelen konsolosluktan alırız biz hani garanti Aynen. olsun diye. Ama E-Devlet'ten yapılıyor diyenler de var. Bilmiyoruz yani şu an nasıl Aynen. olduğunu. Ama merak edenler için ilk adım gerçekten çok basitmiş yani. Hani sorular falan internette de bu arada Hı hı. yazdığınızda bulabiliyorsunuz zaten. Çok da zor değildi yani. Yani ya bir dümdüz gidiyorsun. Bir orada bekliyorsun işte bir saat yoğunluğuna göre diyeyim. Sıranı alıyorsun. Kaydını yaptırıyorsun. Direkt diyor ki odaya gir, sınavını ol. Bilgisayar üzerinden. Bilgisayarda ekran dokunmatik zaten. Ekran üzerinden yapıyorsun. 20 tane şey var. İşaretlerle, tabelalarla ilgili soru var. 20 tane kurallarla ilgili soru var. İkisinden de %80 yapmak zorundasın. Yani 16 tane bilmek zorundasın. Evet. Zaten sen yanlış yapıp şöyle diyeyim. Sen işaretlediğinde doğru ya da yanlış olduğunu söylüyor zaten. Hani yanlışlarını sayabilirsin. Direkt O o da sırada güzel bir şey. görüyorsun, O evet. güzel bir şey. Bir de fiyat olarak da şöyle diyeyim. $156 falandı. Evet. Öyle miydi? İlk gittiğinizde 165 miydi? Sanki öyle Ya diyordun sen. gerçi Tex-Mex falan 160'lı bir şey işte. Aynen. Ee, Bunu yatırıyorsunuz. Sonra sınava giriyorsunuz. Diyelim ki geçemedin. Ve o an tekrar girmek istiyorsun. Bir $16 daha veriyorsunuz. Ona göre giriyorsunuz. Ve bu sınırsızmış normalde. Evet. Ama şöyle bir şey olmuş mesela. Hani 5 kere girmiş mesela arda arda. Sonra demişler ki tam sen bir hani çalış da Çalış. gel artık yarın falan filan. Sonra Aynen. evine yollamışlar falan ama hani normalde istesen 10 kere de girebilirsin diye düşünüyorum ben. Hani o kişi ısrar etse girmeye devam edebilirdi diye düşünüyorum Aynen. ama böyle bir şey işte. Ya zaten bununla ilgili bir ton video vardı YouTube'da. Hani Ya tabii ki biz bunun biz sadece bilirkişisi değiliz. kendi İnanılmaz iyi şeyimizi şoförler söylüyoruz. zaten Hı değiliz. hı. Yani ama sonuçta hani bunu söylemem sebebi de biz bunu da bilmiyorduk bu arada. Normalde Türkiye'de nasıldır mesela? Yazılı sınava giriyorsunuz. Daha sonra o yol testini geçiyorsunuz. Ondan sonra size elinize sizin kimlik geçiyor. Burada şöyleymiş. Yine bizim Kadir abilerden öğrendiğimiz kadarıyla. İlk sınava girdiğiniz takdirde size o pasaport diyorum ya. O Ehliyet driver işte. license Ehliyet. veriliyormuş yani. O da hani burada kimlik yerine geçtiği için mesela artık bu saatten sonra pasaport taşımanıza gerek Yani kalmıyormuş bizim yani. zaten 2 tane sebebi vardı bu ehliyet için. Zaten hani bir hani ehliyet olaylarımız başlasın burada. İki artık şu pasaportu taşımayalım yanımızda. Aynen. Yani normal cüzdanına koy işte ehliyetini geç mesela. O çok iyi bir şey işte. Aynen. Ya bizim gibi bilmeyenler varsa Tabii. hani biz çok araştırdığımız bir konu değil Hı bu arada hı. açıkçası. Zaten amacımız burada biz bilmiyoruz ya da biz yapıyoruz ki hataları siz yapmayın. Aynen. Yani Aynen. bu yani amacımız. Yoksa bilirkişi olduğumuz için falan Hı hı. konuştuğumuz yok yani. Bir de benim okuduğum bölümden kaynaklı benim zaten ehliyetimin olması şart yani. Hı Çünkü hı. inşaat olduğu için hani başka yerlerde hani kendi araban olmasa bile şirket arabasını verecek mesela. O yüzden şart zaten. Hani o da bir sebepti yani. Onun Evet. dışında yine okuduğum bölüm falan derken şeye geçeyim. Ben mezun oluyorum artık zaten. Evet, Ömer'in bir ay Yani kaldı bir ay, yani. 1,5 ay falan filan. Bu dönem çok zorlamıyorlar zaten garip bir şekilde. 2 ile 3. dönem bayağı zordu da. İlk dönem zaten hani
Buraya yeni geldiğimiz için zordu. Valla bu dönem çok zorlandığımı söyleyemem. Hani hocalar da çok üstümüze gelmiyor. Hı hı. Hani şimdi daha çok şeyle hocalar nasıl diyeyim? Daha çok böyle iş hayatıyla ilgili. Hani bundan sonraki iş hayatıyla ilgili falan konuşuluyor. Özellikle sözel derslerde falan. Hani ödev yoğunluğu çok fazla değil. Sınavlar öyle aşırı zor olmuyor falan. Hani artık zaten şeye başladık hani konuşmacılar geliyor misafir. Onlarla hani gerçek hayatla ilgili işte CV'nin nasıl olsun, işte nasıl iş başvurusu yapacaksın falan bu şekilde konuşuyoruz. Ben de zaten artık yavaştan iş başvurularına başlayacağım. Hani bakalım iş bulma süreciyle ilgili de ileride video çekeriz diye düşünüyorum. İnşallah çok yakın bir Evet. zamanda çekeriz mesela. Hani inşallah bulurum mesela Ha, öyle diyeyim. aynen. Benim de okul süreçleri yani inanılmaz yoğun başladı. Yoğun da devam etti. Hatta daha da yoğunlaştı. Yani şöyle söyleyeyim. Son 3 haftadır diyeyim herhalde. Mesela vize haftamdan önceki hafta benim çok aşırı arttı yoğunluğum yani. Mesela o hafta ya haftada 2-3 tane ödev olmasına ben artık hani standart karşılıyorum. Okey oluyorum yani. Ama o hafta mesela 2 tane sunum, ayrıca 4 tane ödev falan vardı. Sonrasında zaten bir hafta sonrasında vizeler var. Mesela hem vizelere çalışmanız gerekiyor hem o ödev yoğunluklarını halletmeniz gerekiyor. Hem de çalışıyorum. Evet. Hani o da var yani. Çalışmak da zaten. Boş zamanlarım olmuyor yani çok Hı hı. fazla. Oturduğum boş zamanlarım olmuyor. Onun dışında sonra vize haftam başladı. Normalde şu süreç şöyle ilerliyormuş genelde Ömer'in bölümü için. Değişiyor demek ki bölümden bölüme. Ara tatilden önce Reading Week diye geçiyor. Hı hı. Okuma haftası olarak geçiyor. Okuma haftasından önce vizelerinizi bitiriyorsunuz genelde. Daha sonra okuma haftasından sonra normal daha devam ediyorsunuz yani falan filan. Ben de şöyle oldu. Okuma haftasından önce vizelerimin yarısı bitti. 3 tanesi. Okuma haftasında da vizelerime çalışmak zorunda kaldım. Çünkü okuma haftamdan sonraki hafta da yine 3 tane vizem vardı falan. Geçtiğimiz Perşembe yani geçen 2-3 gün önce Hı diyeyim hı. değil mi? 2-3 gün önce artık vizelerimi sonunda bitirmiş oluyorum. Yani 3 haftalık çalışmanın sonunda. Eğitim konusu bir yana. Onun dışında bizim son zamanlarda hani hem iş temposu hem okul temposunun yanında bir de son 3 aydır falan gündemimiz olan bir ev taşıma sürecimiz vardı bizim. Evet. Bu ev taşıma sürecimizde zaten biz yine videolarda bahsediyorduk. Bu evin çok sıkıntıları vardı yani. Hani mesela ben kendimce olan sıkıntılarını söyleyeyim. Sonra senin aklında Tamam. olan varsa söyle. Mesela biz bu eve Aralık ayında geldiğimiz için Kanada'ya ve Christmas dönemine denk geldiğimiz için sadece 2 tane ev gezebilmiştik ve 2 tane gezdiğimiz evin arasındaki en iyi olan seçenek buydu. Diğeri daha da eski Hı ve hı. daha da kötüydü yani. Bu ev gerçekten kaç yıllık bir ev bu arada? Çok eski bir ev yani. 50 galiba ya. Çünkü zaten karşıdaki bir amca var işte yaşlı bir amca. Zaten 45 senedir ben oturuyorum diyor. Hı hı. Karşıdaki hani dairesi bile aynıymış. Hı hı. Karşıda oturuyormuş 45 senedir kiracı olarak. Hatta bir tane de arkadaşı vardı kadın yaşlı. İşte o benden 5 sene daha fazla da oturuyor diyor. Otomatikman 50 oluyor zaten yani. Aynen. Yani bayağı eski bir ev. Mesela evin şartel sistemi Türkiye'dekinden farklı. 1940'lardan falan kalma benim Aynen. internetten araştırdığım kadarıyla. Sigorta ya. Sigorta sistemi Aynen. diyeyim Çok işte. saçma yani. Onun dışında ya mesela sallıyorum bu nasıl bir etkisi oluyordu? Mesela ben evde geçen yıl tek başıma çok fazla evde vakit geçirdiğim için süpürge yapıyorum mesela. O sırada da farklı bir şey prizde çalışıyor mesela Klima. elektrik. Portatif klima var Elektrik bir şey. mesela. Hah, mesela. Direkt evin elektriği kesiliyor. Şartel atıyor mesela. Sonrasında hani yönetime söylüyoruz ama o gün içinde saat artık 3 olmuş mesela. Diyorlar ki yarın gelelim. Sallıyorum. Hı O hı. gün gelmiyorlar yani. Hani gün neredeyse bittiği Ya için onda da falan. şöyle detay vereyim. Şimdi sigortalı mesela 4 tane sigortası var. İşte atıyorum bir tanesi banyoya bağlı, bir tanesi evin bir kısmına bağlı falan. Şimdi atıyorum bir kısma bağlı olan yerde işte hem klima hem elektrikli süpürge çalışınca çok elektrik hani çok Hı harcadığı hı. için o sigorta dayanmıyor ona patlıyor mesela. Hani evin yarısında elektrik yok mesela. O da şey, yarısında yok. Yarısı mesela Evet. bizim ona göre bölmüşler. Mesela hep patladığında sol taraftaki patlıyordu. Evin sol tarafında elektrik yok, sağ tarafında var. Hani o yüzden bütün elektronik eşyaları sağ tarafa taşıyorsun falan böyle. Yok televizyonun prizini taşı falan. Ve Dediğim gibi bu bir gün sonra geliyorlar bir falan. kere olan bir şey değil En az yani. 3 kere kesin oldu. Daha fazla Yani olmuştur belki yani. de 4 kere falan oldu yani. Ve bir sene Ee, içinde. ve bu hani zaten kötü bir şey ya. Tabii ki evin en kötü eksisi bu değil yani. Baktığınız zaman en kötü ve en zorlayan bizi evin içinde Hı hı. çamaşır makinesi yok. Kurutma makinesi yok. Hadi kurutma makinesi neyse yani. Çamaşır makinesi yok ve ortak çamaşır makinesi kullanılıyor. Zaten ev turu videosunda göstermiştik. Hı Hani hı. hijyensiz olduğunu da söylemiştim ben. Çok rahat edemiyorum ya da istediğiniz zaman çamaşır yıkama ihtiyacınız olduğu zaman yıkamak o kadar konforlu ve rahat Hı değil. hı. Sürekli taşımanız gerekiyor. O Para ağır veriyorsun. şeyleri taşımanız gerekiyor. Kurutma makineleri doğru düzgün çalışmıyor. Islak çıkıyor falan. Onu evin her yerine küçücük evde asıyorsunuz falan. Hı hı. Para veriyorsun dediğin Evet gibi. yani Aylık belki $50. Bir gideri var. neredeyse.
Başka hani boş olmama ihtimali oluyor. Mesela gittiğiniz zaman zaten 3 tane kurutma makinesi, 3 tane çamaşır makinesi var. Ve 10 katlı bir bina Hı burası. hı. Hadi Evet. bazısının çamaşır makinesi var desen yine mesela 1+1 olanların hiçbirinde yok baktığınız zaman. Evet ve hani baktığınız zaman hafta sonları özellikle genel olarak çok dolu oluyor. Yani bizim beklediğimiz çok oldu Hı mesela. hı. Onun dışında bulaşık makinesi yok. Onlar bayağı sıkıntıydı zaten. En büyük isteğimiz oydu bizim. Hı hı. Onun dışında benden daha çok Ömer'in çok sıkıntı yaşadığı bir şey vardı. Evin sıcaklığı. Ha, evet ya. Ya onu anlatayım mı ben? Evet sana Şimdi biz ilk girdiğimizde burada eşya yoktu zaten. Eşya olmayan evler zaten biraz soğuk oluyor. Hı hı. Sonra biz eşyayı falan koyduk artık. Hı Hani hı. dedik hani o yüzden soğuktur falan. Ya ben dedim ki mesaj attım işte yönetime. Yönetim değil de hani bu bakımcılara falan. Dedim ki ya dedim bu ev soğuk. Ondan sonra işte adam dedi ki tamam dedi ben bir bakayım hani ölçeyim falan filan. 20 dereceymiş ev mesela. İşte sözleşmede işte kanuna göre falan da 20 derece olması yetiyormuş. Tamam dedim madem sıkıntı yok. Sonra ben inanmadım onlara da sonra termostat falan aldım. Yani harbiden ama tam 20 derece yani öyle söyleyeyim. Yani 21 bile değil. Tamam şimdi mesela burası 20 derece ama bir de bizim şimdi yatak odası var. Yatak odasını işte şurayı sadece alçıpanla ayırmışlar öyle söyleyeyim. Ve yatak odasında ısıtıcı yok. Yani mesela burası binanın en sağ tarafında. Yani direkt mesela dışarıdan gelen soğuğu alıyor burası ve 50 yıllık da bina olduğu için çok ben izolasyon düzgün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi o yatak odası mesela çok soğuk oluyor. Şimdi adama diyorum ki bak tamam burası 20 derece ama burası 20 derece değil diyorum bu sefer. Bana diyor ki şunu diyor aç diyor mesela bu açık dursun diyor. İşte yok ısı oradan gelsin falan diyor. Ya böyle bir şey mi var abi yani sen diyorsun evde benim bir odam ısınmıyor. Adam diyor ki sana camı aç o zaman diyor mesela. Abi ona göre ısıtıcı döşersin o zaman yani. Neyse hani onu geçiyorum. Diyorum ki bir de diyorum bizim kedi var diyorum mesela. Ben camı açsam diyorum. Biz evde çıktığımız zaman atıyorum mesela yatak odasına girip dağıtıyor diyorum mesela. Hı hı. Yok adam diyor işte burası diyor Kanada diyor. Böyle oluyor. İşte diyor evde diyor tişörtle gezmeyin diyor mesela. Adamın yaptığı yoruma bak. Burada diyor Kanada diyor. Ben bile diyor evde diyor uzun kolluyla oturuyorum diyor. Bana ne yani? Sen uzun kolluyla oturuyorsan. Neyse. Onu Ya uzun geçiyorum. kolluyla oturmak da önemli değil bu arada. Hı hı. Şimdi ilk geldiğimiz zamanki sen yatak odasının soğukluğunu hatırlıyor musun Tabii o yani? şeydi. Ya ben şöyle diyeyim mesela. Nasıl anlatayım? Ya böyle burnum falan donuyor yani. Hani zaten hadi yorgan, hadi bir kat yorgan koyuyorsun üstüne işte pike Battaniye falan koyuyorsun, bir vardı. battaniye falan koyuyorsun. Hadi okey de tamam suratın ne olacak peki mesela? Kulağın donuyor, burnun donuyor mesela. Onları engelleyemiyorsun yani. Ve adamların çözümleri de yok. En son ısıtıcı falan getirdiler. Ama bu sefer de şöyle oluyor. Şimdi bizim kiraya elektriği biz ödüyoruz. Su dahil, ısıtma dahil. Şimdi sen su ve ısıtma dahil diyorsun. Bana ısıtıcı getiriyorsun. Ne oldu şimdi ben o ısıtıcıyı çalışıyorum. Elektrikli odaki ısıtıcı zaten çok Evet şey çok yapar. yakıyor. Mesela atıyorum mesela 10 dolar o etkiliyor baktığın zaman. Ben 10 dolar daha ödüyorum mesela elektriğe sırf bunların evi ısıtamaması yüzünden. Hı Neyse hı. zaten bunu bir çözemedik bir şekilde. Hadi artık en son adama nasıl acındırdıysam kendimi o getirdi bu arada ısıtıcıyı sıfır bir şey falan. Ondan sonra yaşadığımız sıkıntılardan biri bir ara işte böyle bir banyoda ben bir ses duyuyordum böyle hani bir damlama sesi falan filan. Ya dedim bak ben böyle Evet. dedim sesler duyuyorum dedim Elif'e falan ama hani yapacak da bir şey yok ne yapalım yani. Ne sonra ondan sonra eve bir gün biz bir geldik böyle tavanda sivilce çıkmış mesela. Nasıl bir şey o? Şöyle diyeyim. Hani artık Çok korktuk orası ondan. delinmiş mi artık ne olmuş bir şey olmuş. Orada da boya falan olduğu için su orada damla damla birike orası şişmiş böyle ama patlayacak yani. Ya şimdi mesela diyorum ki patlatsam diyorum ne olacak? Patlatmasam bir de bu akşam fark ediyoruz biz bunu. Mesela yatacağız gece bu bir patlayacak onun sesini uyanacağız korkacağız bilmem ne. Dedim ben bunu patlatayım bari. Tabii fotoğrafını falan çektim önce. Ondan sonra orayı patlattım. İşte içinden sarı sarı sular aktı falan. Onun da fotoğrafını çektim. Tam küvetin üstünde oluyor bu arada. Ondan sonra ben yine bakımcı adama attım. Dedim böyle böyle bizim bir problemimiz var. Hadi bir gün sonra tabii gündüz. Hani bizim böyle böyle bir problemimiz var. Burası dedim akıtıyor. Tamam dedi ben orayı yaptıracağım falan. Sonra usta yolladı. Usta dedim ya tesisatçıları yollamışlar önce. Onlar tavana bir kırıyorlar. Tavan zaten yine tahta alçıpan falan. Sonra dediler ki bize hani biz bunu tamir ettik. Bir hafta burası böyle kalsın, kurusun. Ondan sonra biz burayı tekrar düzelteceğiz. Dedim tamam. Ama 2 hafta falan kaldı öyle. Ya Evet. dedikleri gibi kalmadı O yani. zaten hiçbir zaman uymuyorlar ona da. Sonra atıyorum mesela 2 hafta geçti. Ondan sonra bu sefer şeyler geldi işte. Alçı ustaları falan. Şimdi adamlar geliyor. İşte o alçıpanı yapıyorlar. İşte üstüne atıyorum alçı sürecekler falan filan. Tamam okey güzel. Şimdi burada en büyük sıkıntı birincisi şu. Ben diyorum ki bu arkadaşlara bak. Eve gelirken diyorum ayakkabılarını çıkarsınlar diye mesaj atıyorum bakımcı arkadaşa. O da diyor ki hayır diyor işte bu diyor iç sağlığı ve güvenliği için diyor o ayakkabıdan olması lazım diyor. Tamam doğru. İşte çelik bunun ayakkabı giymeleri gerekiyor olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Tam o zaman gidersin galoş giyersin mesela. Yok o da yok. Diyorum hadi diyorum bunu da yapmıyorsunuz. Dedim sonra biz temizliyoruz falan. Dedim ki şu eşyaların dedim mesela banyodaki eşyanın üstüne dedim bir branda falan örttün. Hani öteki türlü batıyor falan.
O da diyor ki bana sen diyor banyodaki eşyaları diyor dışarı çıkar diyor. Hadi dedim tamam onu da yapayım. Eşyaları çıkardık falan banyodan onlar gelmeden önce. Adam geliyor alçısını yapıyor bir şekilde. Ondan sonra hatta bir temizlikçi bir kadın yollamışlardı bir kere. Kadın temizledi işte hani bastıkları yer olsun işte banyo, tuvalet falan filan olsun. Yok, Güzel bunda burada sıkıntı yok. burasını yanlış hatırlıyorsun. Hı. İlk geliş Ha ve tamam ilk tamam doğru yapışlarında doğru. hiç kimse hiçbir şey temizlemedi. Biz Pardon. her gün, her geldiklerinde mesela sallıyorum 4 gün üst üste geliyorlar. O 2 hafta açık, tavan açık kaldıktan sonra ki ben vlogların birinde çekmiştim. Son vlogda olması lazım. Onu izleyebilirsiniz. Geliyorlar ve hiçbir şekilde biz her geldiğimizde o yoğunlukta eve gelip temizlik yapıyorduk seninle. Evet, evet. 3-4 gün üst üste temizlik Hı hı. yaptık. Çünkü her yer inanılmaz kötü. Duvardan dökülmüş altılar falan. Hı hı. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Evet, Ben dur. orasını söyleyeyim. Tamam söyle. Biz bundan bahsetmedik bu arada. Geçen bu yapıldı. Tavan komple düzeldi ve kapandı orası. Alçısını da yaptı adam. Altısını da Boyasını falan da yaptı. sürdü. Her şey Temizliğini oldu. yaptık yani biz. Her şey bitti. Biz de diyoruz ki oh ne güzel tamam bitti falan. Çünkü bir ay falan süren bir süreç bu belki. Ondan sonra aradan bir hafta geçti. Yani bir hafta falan geçti. Oradan bir sebebiyle böyle su akma sesi duyuyoruz. Ama nereden geldi yine anlayamıyoruz. Ve ikimiz de artık evde olmadığımız için pek fazla. Hı hı. Ben eve bir geliyorum mesela banyodaki paspaslar sırılsıklam. Ama nereden su sızdığını anlayamıyoruz hiçbir şekilde. Yani hiçbir şey yok. Belli bir şey yok yani. Ya ben şey sandım hatta. Bu Altından. klozetten sızıyor sandım. Hani oraya silikon çeksek geçer diye düşündüm. Hani yine adama söyleyecektim de. Ondan sonra dedim ya bu sadece de öndeki paspas mesela. Bir de garip bir şey. Hı hı. Sonra dedim ben şuna bir bakayım. Sonra suyu bir takip ettim. Böyle duvardan böyle bir şey sızıyor. Yine su sızıyor. Bir kontrol ettim. Yine aynı tavanın aynı kısmında bu sefer köşede oluyor mesela bu olay. Evet. Yine yani adamlar düzgün yapamamışlar bunu. Senin tesisatçı yollamışsınız dedim. Hani dedim bunu dedim yapamamışlar. Ve dedim hani bu bir ay falan sürdü ve dedim bu yine oluyor. Şimdi dedim tabii dedim hani ben size dedim eve girmenize dedim engel olmayacağım. Sonuçta dedim bunun tekrar tamir edilmesi gerekiyor. Ama dedim bak özellikle söylüyorum hani bu eve girecek insanlar artık shoe cover mı ya shoe cover diyorum. Artık galoş mu giyiyorlar? Evinde bir şey mi döşüyorsunuz? Branda mı koyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz dedim yapın. Ve dedim eşyaların dedim üstünü lütfen örtün dedim. Çünkü dedim bu adamlar gittiği zaman bütün temizlediğini biz yapıyoruz. Ondan sonra o bakımcı adama özellikle de mesaj attım bu sefer. Dedim bak ben de mail attım zaten hani bu konuda. Ama dedim hani bunlara dedim dikkat eder misiniz? Adam dedi ki eşyaları dedi çıkarın o zaman dedi. Hani Yine. adamlar geleceği zaman. Tamam dedim ben de. Sonra eşyaları çıkarıyorum falan. Sonra geldi bu arkadaşlar. İşte özür falan dilediler tesisatçılar hani yapamadıkları için işte rahatsızlık verdikleri için. Ben bir de mailde şey dedim. Ben dedim sürekli dedim evime birilerinin girmesini dedim istemiyorum yani. Bunu kim istesin ki? Evet. Ya şöyle diyeyim mesela desenin bir şey ya çalınmaz da yani büyük ihtimal. Ya çalınsa ne olacak mesela abi yani? Ve ya sürekli biri senin evine giriyor ve sen o anda evde yoksun. Evde Adam ya, yoksun. o kişilerin ne yaptığı belli değil Evet. mesela yani. Hani ben suçlamak için söylemiyorum ama ne yaptığı belli değil mesela. Bilemezsin mesela. Evinde kamera yoksa bilemezsin. Ya kimse bunu istemez yani. Neyse ondan sonra tekrar geldi işte bu adamlar. Hani özür dileriz dediler işte hani rahatsızlık verdiğimiz için yapamadık falan filan. Baktılar tekrar. Üst kata baktılar tekrar. Sonra tekrar bu şeyler gelecek artık yine. Hani orayı tekrar parçaladıkları için tekrar yapan kişi gelecek falan. Geldi o kişi. Ondan sonra ben yine dedim ki bak dedim hani galoş giysin bilmem ne. Bu bakımcı adam dedi ki tamam ben dedi sizin eve dedi temizlikçi kadın dedi yollayacağım. O dedi temizliği yapacak. İyi dedim tamam eşyaları çıkardım. Adam işini yapmış. Ondan sonra temizlikçi kadını yollamışlar. Kadın çok güzel temizlemiş bu arada yalan yok. Bir kere geldi. Bir kere geldi Bir temizledi. kere geldi ama. Ama o adam dedi ki ben dedi 3 kere geleceğim dedi en az. Yani çünkü alçıyı atıyor, kuruyor, bir daha alçı atıyor, kuruyor, bir daha yapıyor. En son boya yapacak falan. Ondan sonra adam ikinciye geliyor, yine ben eşyaları çıkartıyorum. Üçüncüye geliyor eşyaları çıkartıyorum. Ben diyorum ki tamam bitti herhalde. Ama orada şeyi de görüyorum mesela. Hani adam alçı yapmış da boya yapmamış. Ama bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Hani nasıl diyeyim? Bu adam bir daha gelecek mi? Buraya boya yapılacak mı? Çünkü hani 3 kere geleceğim dedi. 3 kere de geldi. Onun sonrasını ben anlatabilir miyim? Tabii. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. Aradan 2-3 gün geçiyor o son alçı yapıldıktan sonra ama bir daha gelen giden yok yani. Hı hı. Hani biz hatta gelirse yine ertesi gün gelir diye düşünmüştük. Çünkü bunlar ard arda yapılan süreçler genelde. 2-3 gün gelen giden olmadı bizim evimize. Sonra o gün ben evdeyim tek başıma. Eve bizim yönetimden birileri geldi inspection yapmaya, denetim yapmaya. Bana hiçbir şey söylenmiyor ama o sırada. Hani eve geliyorlar Hı hı. ve ben evde olmama rağmen kimse bana bir şey söylemiyor. Sonra tamam işimiz bitti falan dediler ve gittiler. Ondan sonra ben de o gün işe gidecektim. Hazırlandım. İşe gittim. Hı hı. Ondan sonra aradan saatler geçti yani. Ben gece yarısına doğru neredeyse eve geldim. Bir baktım bizim eve birileri girmiş yani. Hani onu anlayabiliyorum çünkü
Birincisi banyonun kapısı kapalıydı. Asla kapalı bırakmayız yani biz. Hı hı. İkincisi bazı şeyler yerinde değildi yani. Hadi mesela bir tanesini Thor yapmıştır desem hepsi Thor'un yapacağı şeyler değil ama Hı yani. hı. Ömer'e diyorum ki hani seni aradılar mı? Aradım işte Ömer'i direkt. Dedim ki seni aradılar mı geleceklerini söylemek için. Çünkü normalde bunun randevusu oluyor. Size diyorlar ki Tabii canım, sallıyorum. söylüyorlar yani. Perşembe günü saat 11 ile 4 arasında geleceğiz mesela. Ve bunu söylemek zorundalar yani normalde. Bizim evimize boya işlemi için bizden habersiz Aynen. girilmiş ve sonrasında da haber verilmiyor. Hani öncesinde bakın biz bugün geleceğiz denmediği gibi sonrasında biz bu boya işlemini hallettik denmiyor. Ve o sırada biz bunu bilmediğimiz için yine banyodaki eşyaları çıkarmadığımız için çünkü biz Hı geleceklerini hı. bilmiyorduk. Her yer ki Ömer'le bir gün öncesinde falan 4 saat temizlik yapmıştık Evet. yani. Bayağı da detaylı bir temizlik de Her yapmıştık. yeri temizlemiştik artık bitti bu işlemler falan diye. Bu arada bunu söylerken işte o gün bizden habersiz evimize girildiği gibi inspection yapmaya gelen mesela toplamda 3 kişi vardı. Ve bu insanlar bizim evimize ayakkabıyla girilmemesi gerektiğini biliyorlar. Yani Ya ben söylemiş, çünkü bir sene içinde kaç kere geldiyse bu adam, bak söyledim, en az hepsine 10 kere söyledik. gelmiştir. Adama dedim ki ayakkabıyla girmeyin. Ayakkabıyla girmeyin. Bak 40 kere söyledim, artık adam en son kendi de ayakkabıyla çıkarıp girmişti bir kere. Bir kere de şeyle gelmiş, böyle değişik bir branda gibi bir şeyle. Kapıyı açtı, brandayı serdi, onun üstünde gezdi mesela. Hani Evet. belki de dediği gibi atıyorum iş sağlığı ve güvenliği için ayakkabısı şey olduğundan. Ama o inspect dediğimiz, hani atıyorum evi kontrol etmeye geldikleri zaman yanındaki kadın topuklu ayakkabı var mesela. Hiçbir şekilde Yani safety ayakkabı giymeye gerek yok. Sadece eve bakıyorlar. Buzdolabının içine bakıyor mesela. Evde böcek var mı? Bir yerde delik oluşmuş mu bilmem ne falan. Buna bakacak yani. Sallıyorum. Ve geliyor. Kış yani. Hani kışın ortasındayız. Her yer kar ve çamur. Ve ayakkabıları falan temiz değil yani. Ve sallıyorum yatak odasına giriyor. Girmesine hadi geçtim. Bari parkede yürü ya. Zaten evin %10'u bile halı değil yani. işte onlara %10'u göre bile öyle de. halı değil. Halılarımız açık renk ve halıların üzerine falan basıyorlar. Ve yani dehşete düştüm ya. Böyle izliyorum yani hani. Her yere giriyorsun, çıkıyorsun. Ya hiçbir şey yok yani. Çekince falan yok böyle basmalı mıyım, basmamalı mıyım. Yani ben birinin evine girerken ekstra dikkat ederim Ya ya. iyi ki bana denk Ekstra dikkat gelmediler de. ederim Yani yani. bana denk gelse de tabii de ben o ara sinirliydim. Şimdi onu anlatırız da. Neyse sonuç olarak bizim evdeki yaşadığımız sıkıntılar bayağı bir vardı yani. Evet. Ev de eski olduğu için ve bize çok küçük geldiği için artık hani o da bir etkendi yani. Hatta biz aslında 2+1 eve çıkarız diye düşünmüştük. Bir tık Hı daha hı. downtown'un dışına çıkıp sonrasında biz yaklaşık 3-4 aydır belki yani zaten çıkacağımız tarih de belli olduğu için Ömer'le ev bakmaya başladık. Hı hı. Başlamıştık yani. Mesela o merak edenler varsa diye yine ev baktığımız sitelerde aklında kalanlar var mı spesifik daha önce bahsetmediğimiz? Ya Marketplace'ten en bak. ünlüsü aynen Marketplace zaten. Aynen. Hani orada direkt şahıslar kendi evlerini falan da veriyor. Ya Kijiji diyorlar. Ben hiç beğenmiyorum. Arayüzünü falan hiç beğenmiyorum. Atıyorum sen mesela filtre bile yapsan filtreler alakasız. Tam sponsorları geçiyorum artık, reklamları. Mesela sen 2+1 filtreliyorsun. 3+1 gösteriyor Hı hı. mesela. Hani öyle saçma sapan arayüzü olan bir site ki en bilineni o. Sonra apartments.ca var mesela. O olabilir. Ama yani yine bakın da çok bulabileceğinizi sanmıyorum o tarz. Çünkü Türkiye'den aşırı farklı. Yani mesela Türkiye'de her şeyin fotoğrafı detaylı olarak çekilir. Her bilgi, bütün bilgileri detaylı bir şekilde alırsın falan. Ya burada öyle bir fotoğraflar var ki kafayı yersiniz. Yani adam evi kiraya veriyor. Mesela sadece salonun bir tane fotoğrafı var. Yamuk yumuk bir şey. Bu Evet. kadar yani. Başka bir şey yok. Hani sen onu arayacaksın da ya da mail atacaksın da cevap verecek de ondan sonra sen diğer fotoğrafları sileceksin, atacak falan filan. O yüzden biz şöyle bir şey fark ettik burada. Yani böyle siteler olduğu gibi ya şimdi reklam olacak ama Türkiye'de sahibinden vardır mesela. Genel Hı hı. olarak %90 evler oradan bulunur benim bildiğim kadarıyla. Tabii Hani canım. Böyle çünkü gibi. çok Hatta detaylıdır. %100 neredeyse ya. Öyle diyeyim Çok yani. detaylıdır ya da hani hiç bulamadınız emlakçıyla falan görüşürsünüz Hı ama hı. bellidir yani yapacağınız işlemler genel olarak. Burada Kanada'daki süreç ise daha farklı işliyor. Mesela direkt böyle sahibinden gibi çok fazla bir detaylı site yok. Hani dediğimiz gibi o siteler var işte. Hı hı. Facebook Marketplace ya da Kijiji falan gibi böyle birkaç site var ama çok detaylı değil. Daha çok böyle birçok apartmanın sahibi olan belli firmalar var. Hı hı. 3-5 tane zaten biliyorsunuz ve görüyorsunuz yani her yerde yürüdüğünüz zaman. Hı hı. Mesela bizim oturduğumuz apartmanın da yine Bütün şeyi var, binaya firma firması var. sahip işte yani. Böyle bina, Aynen. böyle apartmanları var işte şehrin bir sürü yerinde. Hepsi bunların, ya satıyorlar işte daireleri Ya ya da da kiralıyorlar kiralıyorlar. işte kendi siteleri Ya üzerinden sallıyorum falan. 50 tane apartmanın yönetiminden sorumlular Hı, aynen. mesela. Hı hı. Mesela ne var? Bizim oturduğumuz apartmanın da olan, management olan, yönetimi olan iRent var. Interrent olarak Aynen. geçiyor. internet artık neyse. CLV Group diye bir şey var Aynen. Onunla da herhalde. ortak gibi bir şeyler herhalde. Aynen. Onun dışında başka ne var? Böyle hatırladığımız. Claridge var. Minto var.
En bilinenler bunlar ya baktığın zaman. Ya Başka ne aynen. var ki? Ya böyle işte Evet. 3-5 tane var yani. Hani zaten görüyorsunuz yani dediğim gibi. Muhakkak duyuyorsunuz ismini birilerinden falan. Şimdi biz de zaten hani evden çok memnun olmadığımız için yavaş yavaş böyle bakmaya başlamıştık. Baktık böyle bize Marketplace'ten işte ya da diğer sitelerden hayır gelmiyor. İstediğimiz gibi bir şey bulamıyoruz. Daha sonra biz direkt bu işte ne bileyim iRent'in sitesinden bakmaya başladık. CLV grubun sitesinden bakmaya başladık. İşte Ya Clarish'tan bakmaya başladık falan. şöyle Marketplace'tekiler de bize niye uymadı onu söyleyelim. Şimdi biz dediğimiz gibi mesela 2+1 falan bakıyoruz. Ya şehrin çok dışında oluyor. Ulaşım Ya sıkıntısı tamam oluyor. mesela kiralar çok iyi şehrin dışına. Hı hı. Onda sıkıntı yok. Ama orada da araban olması şart yani. Çünkü hani otobüs geçmiyor bile neredeyse öyle söyleyeyim bazı yerlerden. Şimdi mesela Elif okula gidecek. Atıyorum tamam hadi ben artık mezun oluyorum ama mesela Elif okula gidecek mesela. Nasıl gidecek? Yani bizim arabamız yok. Yani tam mesela kiran düşükse bu sefer de araba alacaksın. Onun masrafı bilmem ne yine aynı şeye denk gelecek. Biz dedik hani biraz daha dedik yine downtown'da duralım bir sene. Hani artık işte Elif de mezun olur. İkimiz de full time işe girdikten sonra tam istediğimiz bir eve çıkarız. Yani bir sene daha dedik buralarda kalalım falan. Bu sefer de downtown'da bakıyorsun bu sefer. Hani hep ilanlar saçma sapan atıyorum çok kötü evlere çok yüksek paralar istiyorlar ve Evet. şey değil yani mesela profesyonel değil. Hani direkt ev sahibiyle konuşacaksın. Genelde basement veriliyor. Basement verilmiyorsa da çok eski çatı katları falan veriliyor. Şimdi neredeyse aynı fiyat olan bir şeyde ben daha çok kurumsal bir şey isterim yani. Çünkü tam mesela biz burayı kötüledik. Ama baktığın zaman şöyle bir şey oluyor. Hani kurumsal oldukları için mesela bir sıkıntı yaşıyorsun direkt söylüyorsun. Hani çözüyorlar ya da çözemiyorlar. Sonuçta geliyorlar yani. Hani tam biz mesela bunları söyledik ama çözdükleri çok fazla sıkıntılarımız da oldu. İşte atıyorum. Mesela sigorta attığı zaman bir gün sonra gelse bile sonuçta geldi. Öteki türlü sen ev sahibine söyleyeceksin de o bilmiyorum ben diyecek, o başka birini getirmeye çalışacak falan filan çok uzardı süreç diye düşünüyorum. Hani o yüzden bir sıkıntı yaşadığında yönetimle halletmek güzel oluyordu. O yüzden artık şeylere bakmaya başladık biz de dediğin gibi. Hı hı. Kurumsal firmaların evlerine bakmaya başladık biz de. Evet. Zaten yine bir önceki videomda da bahsetmiştim işte hani biz ev bakmaya başladık işte çok yoğun ilerliyor. Çünkü her boş vaktimizde sallıyorum ben okuldan çıkmışım. Ömer işten çıkmış. Ortada bir yerde buluşuyoruz, eve bakıyoruz. Ondan sonra yine ayrılıyoruz falan ve sürekli böyleydi yani. Biz yaklaşık işte 4-5 tane apartmanın sallıyorum 12 tane dairesine bakmışızdır belki sallıyorum işte mesela. Bazılarının videosu var bu arada. Hani konuşurken ekrana da koyacağım. Çünkü bunu merak eden birileri yoruma yazmış. Hı hı. Ben de o yorumu gördükten sonra gezdiklerimizi çekmeye başladım. Neyse sonra işte bizim içimize %100 sinmese de böyle olabilir dediğimiz şeyler vardı. Şimdi onların da avantajı var, dezavantajı var. Yine ondan bahsedeyim mesela. Şimdi ben bu apartmanı çok sevmesem de, yani çok fazla eksisi olsa bile bu apartmanın sevdiğim çok fazla özelliği var. Mesela downtown'da oturmamıza rağmen bu bölgenin de etkisiyle yani inanılmaz yüksek binalar yok. Mesela bizim Hı hı. oturduğumuz caddede ve çok ünlü bir cadde olmasına rağmen. Önümüz çok açık bizim. Yani baktığınız zaman direkt çok güzel bir gökyüzü ve manzara görüyorsunuz. Hı hı. Baktığınız manzara çok güzel. Mesela çok keyifli hissettiriyor, huzurlu hissettiriyor. Boğmuyor yani. Binaya bakmıyorsunuz. Onun dışında güneş alması çok güzel. Hatta fazla bile Evet. yani. Neredeyse sabahtan akşama kadar güneş alıyor Aynen. gerçekten. Hatta orada bir tane bina var çaprazda. O olmasa bayağı hani Bütün gün doğumundan alacak batımına kadar yani. alacak yani. Aynen. Çünkü çok açık olduğu Hı için hı. bence. Yani böyle işte avantajları vardı. Bir de mesela yakın olması. Çok yakın. Dolar 2 dakika mesela. Ya da bizim çok sevdiğimiz bir market var. Yine ona 5 dakika mesafede sallıyorum. Yani. Kanal var. Ridu Kanal. Ridu Kanal'a yürüyerek 10 dakika değil hadi Hı yani. hı. Evin Böyle önünden otobüs 8 geçiyor. dakika 10 dakika falan diyeyim yani. Hani Hı hı. genel olarak konumunu ben aşırı seviyorum. Bir de artık 1,5 yıldır burada yaşamanın getirdiği bir şeyle alıştık da yani Alıştık aynen. çevreye. Hani her yerden nerede ne var, nereden ne alınır, bilmem ne yapılır falan bunu çok iyi biliyoruz yani. Ya da ben mesela kanala yürüyüş yapmaya çok her gün gidiyordum yani yazın. Koşu Her falan gün. yapıyordun yazın mesela. Aynen. O yüzden aslında bölgeden çok fazla uzaklaşmak da istemiyordum. Da öyle de bir şey vardı. Ama bizim downtown'da baktığımız evlerin de dezavantajı şöyle. Evet mesela içinde çamaşır makinesi var, kurutma makinesi var. Yine büyüklük olarak bizimkiyle yakın genel olarak baktıklarımızın Hı hepsi. hı. Ama ne yok? Mesela genel olarak dışarı baktığınız anda sadece bina görüyorsunuz. Ya Evet. da ışık almıyor. Çok karanlık bir cepheye bakıyor. Kuzeye bakıyor. Falan filan. Yani iki binanın da avantajı var, dezavantajı var. Şimdi biz dezavantajdan kaçmaya çalışırken diğer binalarda farklı bir dezavantajı Tabii. e, denk geliyorduk maalesef. Sonra biz bir tane binada Ömer'in beğendiği, daha çok Ömer'in çok beğendiği, benim de hani arada kaldığım bir daire bulduk. Hani onu biraz değerlendirmeye başladık.
Sonra da şans eseri bizim kendi binamızda çok daha büyük, belki bizim evimizin, şu anki evimizin 2 katı olan 1+1. Onun dışında bulaşık makinesi var. Mutfağı falan çok daha büyük. Aynı tarafa bakıyor. Yine önü açık. Aynen. Yatak odasının kendi ısıtması var. Depolama alanları daha büyük. Mesela çekmeceli falan böyle gömme dolabı diyeyim. Böyle böyle avantajları olan bir daire denk geldi bize. Ve rastgele de gezme şansı yakaladık. Yani çok fazla değerlendirmiyorduk aslında ama rastgele gezdik ve çok beğendik gezdiğimizde. Sonrasında ben aslında onu çok istedim. Ömer de bayağı beğendi hatta o sırada. Çünkü taşınması da kolay olacaktı. Aynen. İşte bir gün Elif'le bir ev bakmaya gitmiştik biz başka bir binadan. Sonra döndük. Bir baktım. Şimdi bu dedik yani biz iRent bizim firma diye. Bunların genelde her binasının en alt katında bir ofisleri oluyor. İşte bu lease agent, hani kendi emlakçılarının, hani kendi evlerini pazarlayan emlakçılarının ofisleri oluyor. İşte oradan döndüğümüzde bir baktık o emlakçı orada. Dedim ki ya dedim acaba sorsak mı hani o evi gezsek mi falan diye sordum Elif'e. Dedi hani bir bakalım falan. Sonra biz o kadınla konuştuk. Kadın dedi ki ya dedi çok vaktim yok ama dedi göstereyim hadi 5 dakika falan dedi. Tamam dedik biz de. Sonra eve çıktık gösterdi. Dediği gibi işte hani büyük. Aynı tarafa bakıyor. Bir de dedi ben dedi çamaşır makinesiyle kurutucuyla koyarım istiyorsanız evin içine $50 farklı falan dedi. İşte hani bugün dedi bu eve 3 kişi falan bakmaya gelecek. Siz de başvurunuzu dedi bugünden yapın ve dedi sizin transfer başvurusuna başvurmanız gerekiyor dediler. Hani o da şeyden biz zaten burada oturuyoruz. Hani direkt oraya taşınmak istiyoruz. Direkt transfer yapılması lazım. İşte yönetime söyleyeceksiniz. Onlar da sizi işte transfere uygun görürlerse söyleyecekler. Ben de sizin işlemlerinizi başlatacağım dedi. Dedim tamam sıkıntı yok. Ondan sonra ben eve gelir gelmez direkt mail attım yönetime. Dedim böyle böyle hani biz dedim işte şu dairede yaşıyoruz. Bu daireye geçmek istiyoruz. İşte şu zaman çıkacağız falan filan gibisinden. Sonra bir 2 gün cevap gelmedi zaten. 2 günün sonunda gelen cevap şu. Dediler ki sizin sözleşmeniz 2026 Aralık'ta bitiyor. O yüzden hani transfer yapamayız gibi bir mail geldi. Ondan sonrasında ben çok şaşırdım zaten. Hani bu niye böyle diye. Normalde bizim sözleşmemizde Nisan'ın sonunda bitiyor gözüküyor. Ki zaten ona göre anlaştık biz. Ona göre imzamızı attık. Onlar da imza attı. Ki sözleşme bende var zaten. Sonra ben bunları tekrar mail attım. Dedim ki hani dedim sizin dedim sisteminizde niye böyle gözüküyor bilmiyorum ama hani bizim dedim sözleşmemizde böyle. Hani bize attığınız sözleşmede ki böyle anlaştık. Sözleşmeyi dedim ekliyorum. Hani dedim buradan bakarsınız falan. 2 gün sonra bu sefer dediler ki tamam hani doğru söylüyorsunuz. Nisan ayındaymış işte. O zaman dedi şöyle bir şey var bu sefer. Biz dedi transfer işlemi diye bir şey yapmıyoruz. Hani öyle bir olay yok. Siz normal bir şekilde çıkacaksınız daireden. Sözleşmeniz bitince Nisan sonunda. Sonra orası için tekrar başvuracaksınız diyorlar. İyi dedim tamam hani süreç böyleyse buna göre ilerletelim falan. Şimdi burada belirtmek istediğim bir şey var. İşte Ontario'da şöyle bir şey var. Mesela bir yerde kiracısınız. Mesela bizim 30 Nisan'da bitiyor. Ondan 60 gün önce çıkıp çıkmayacağınızı haber vermeniz gerekiyor. Yani Şubat sonu. Aynen bizim Şubat sonuna denk geliyordu işte. Hani Şubat sonunda o da şöyle haber veriyorsunuz. Bir tane form var. İşte o da adresin yazıyor. Ne zaman çıkacaksın falan filan. Böyle bilgiler var işte. Formun ismi neydi? N9 muydu? T9. N9 muhtemelen öyle bir şey olması lazım. Onu bulursunuz zaten. Onu yazdığın zaman çıkıyor yani. İşte o form da var. Bu arada ben şöyle söyleyeyim. Mesela bizim o formu yüklememiz gereken gün Cuma diyelim. Ben bu arkadaşlara ilk Salı günü mail attım transferle ilgili. İşte 2 gün işte Salı, Çarşamba cevap vermedi. Perşembe cevap verdi işte. Ondan sonra Perşembe cevap vermedi. Cuma'nın sonlarına doğru cevap verecek falan. Sonra ben emlakçıya gittim. Dedim ki hani dedim, bu arkadaşlar dedim böyle böyle söylüyor. Daha doğrusu mail attım. Hani biz dedi işte transfer yapmıyoruz. Sizin işte çıkıp tekrar girmeniz lazım dediler bize. Hani dedim o zaman dedim biz işlemlere dedim başlayalım. Normal hani yeni bir kiracıymış gibi. Kadına dedi ki ya dedi sizi yanlış bilgilendirmişler. Bunun dedi transfer olması lazım. Şimdi birisi başka bir şey diyor, diğeri başka bir şey diyor. Ve bu arada bu ikisi de aynı firmada çalışan Tabii, insanlar. tabii. Ya bizim konuştuğumuz yönetim ve konuştuğumuz emlakçı ikisi de iRent'e bağlı. Ya sadece farklı birimler yani. Hani birisi kiralama birimi. Arasında konuşup ortak bir karara bağlanmak yerine biz uğraşıyoruz yani öyle söyleyeyim. Aynen. Sonrasında ben dedim ki bak dedim hani onlar böyle diyor falan. Neyse sonra ben tekrar mail attım. Dedim ki bak dedim hani biz emlakçıyla konuştuk. O dedim transferin olması gerektiğini söylüyor dedim. Hani siz böyle söyleseniz de hani bizi yanlış bilgilendirdiğinizi söylüyorlar falan dedim. Ondan sonra şimdi böyle çok fazla yazışma olduğu için sonra ben bunlara dedim ki bakın dedim ben bu N9 formun dedim Cuma günü dedim yüklemem gerekiyor. Çünkü dedim hani 60 gün sonra dedim çıkmamız gerekiyor. Hani dedim ben eğer transfer işlemi de olmayacaksa diye ben dedim bunu yükleyeceğim haberiniz olsun. Sonrasında ben Cuma günü saat 2.30'da bak özellikle saat söylüyorum onu da anlatacağım. Öğleden sonra saat 2.30'da bu N9 formunu doldurdum ve bu arada da transferle ilgili hala uğraşıyorum.
Demişler ki tamam hani sizin transfer başvurunuzu biz alalım. İşte niye transfer olacaksınız? İşte bize depozitonuzu taşıyacak mısınız? Depozito dedim işte son ayın kirasını atıyorsun burada genelde. Türkiye'de de öyle zaten. Onu taşıyacak mısınız bilmem ne, klasik sorular. Sonra ben ona cevap attım. Dedim ki ben dedim aslında binadan dedim ayrılmak istemiyorum. Hani ben dedim sadece daire değiştirmek istiyorum. O yüzden dedim hani transfere başvuruyorum gibisinden. Ve dedim hani ben N9 forumunda dedim zaten yükledim. Hani haberleri de var. Zaten hani bende mailleri de duruyor zaten o şekilde. Pazartesi günü bana N9 formunu kabul ettiklerini, işte Nisan sonunda çıkmamızı hani kabul ettiklerine dair bir mail attılar. Hani o işleme alınmış, görülmüş, kabul edilmiş falan. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Hani bunu bir ayrı mail olarak atıyor. Ama aynı kadın atıyor yine yönetimden, öyle söyleyeyim. Aynı gün bu kadın diyor ki sizin diyor transferiniz diyor olmaz. Sizin diyor çık gir yapmanız lazım diyor yine. Saçma sapan durduk yere böyle. Ve bu arkadaş aynı zamanda Cuma günü transferle ilgili bana form yolladı. Ben onu doldurup ona geri yolladım. Buna rağmen pazartesi bana tekrar başka bir şey söylüyor saçma sapan. Sonra ben bu sefer sinirlendim artık. Dedim ki ya dedim siz dedim ciddi misiniz dedim ya. Bak dedim bu maili atan dedim sen değil misin? Hani transferle ilgili olan formu yollayan dedim sen değil misin? Ve dedim bak ben bunları doldurdum. Bilgileri dedim yazdım. Hani buna rağmen dedim niye böyle bir şey söylüyorsun? Ve dedim hani emlakçı başka bir şey söylüyor. Siz dedim farklı bir şey söylüyorsunuz. Dedim hani üçüncüye dedim ben tekrar böyle bir şey yapmak zorunda kalıyorum. Hani dedim, ben dedim bu konudan dedim artık bıktım. Hani emlakçı dedim siz dedim iletişime geçin madem. Hani ona göre dedim bana bir şey söyleyin. Çünkü dedim bak hani daha bir hafta geçti. Hani ben dedim daha işlemi başlatamadım. Hani transfer mi yapacağım, çıkıp gir mi yapacağım, ne yapacağım yani. Hani bunun daha ben bir haftada daha dedim ben bunun cevabını alamadım. Ondan sonraki gün yine bir mail geldi. Dedi ki işte ne dediydi ya o mail ne diyordu? Sonra biz artık Yani gittik bir ya. mail geldi ama biz o mailin ne dediğini anlayamadık zaten. Diyor ki işte sizin transferiniz için böyle böyle gerekiyor. O yüzden transfer olamazsınız. Falan filan bir şey gibi bir şey Ya diyor o ama kadar yani saçma bir maildi ki anlaşılmıyor bak yani. hiçbir şey anlamadık öyle söyleyeyim yani. Hani o kadar saçma bir maildi ki hani dedim ki dedim bu olmayacak böyle. Ben dedim bunların ofisine gideyim. Zaten ofisleri bize 15 dakika mesafe falan. Ben çok sinirlendim zaten artık. Hani Elif'e dedim ki ben dedim gidiyorum yani. Elif de o gün okula mı gidecek, işe mi gidecek İşe yine. gidecektim. Dedi ben de geleyim. Tamam dedim gel madem. Neyse sonra ben bunun ofisine gittim. Sonra işte arkadaş vardı bir tane orada bir erkek işte beyefendi. O işte aldı bizi ben sinirlendim yine ya. O işte aldı bizi ben adama derdimi anlattım. Dedim ki bak böyle böyle dedim bir muhabbet var. Sen dedim bizim dedim maillerimizi görürsün zaten. Şimdi ben onu anlatınca derdimi adam da anlayamadı. Hani yok bir transferdi bir değildi. Dedi bekle ben de laptopumu alıp geleyim. Laptopunu aldı geldi sonra bizim mailleri okudu işte yavaş yavaş. Dedi ki ben dedi bir dakika verin ben dedi biriyle görüşüp geleceğim. Gitti bu. Biz bir 5-10 dakika bekledik o ara. Neyse sonra bu adam geri döndü. Sonrasında siz dedi işte transferden red olmuşsunuz. Ben dedim niye? Söyleyemiyoruz. Dedim tamam hiçbir şey dedim sıkıntı yok. Biz dedim bu evden çıkarız dedim sıkıntı yok. Dedim tamam o zaman biz dedim Nisan'ın sonunda çıkacağız dedim. Hani okey miyiz bu konuda falan. Şimdi adam dedi ki siz dedi transfer başvurusunda bulunduğunuz için sizin yüklediğiniz o N9 formun dedi iptal olmuş. Siz dedi tekrar N9 formu yüklemeniz lazım. Ve dedi çıkış tarihinizden 60 gün geçtiği için siz dedi Mayıs'ın sonuna kadar oturmak zorundasınız. Ya mailleri dedim görüyorsun. Bu dedim maillerin herhangi bir yerinde bize dedim bunu söylediniz mi? Hani transfere başvurduğun zaman N9 sizin iptal olur falan gibisinden. Sen dedi zaten formu dedi geç yollamışsın dedi tamam mı? Dedim ki nasıl dedim geç? Dedim ben dedim bu tarihte yolladım. Bu tarih dedim 60 gün önce değil mi dedim. Evet dedi ama dedi işte cuma günü falan bize de hafta sonu dedi çalışmıyoruz dedi. Dedim ben hafta sonu yollamadım. Görüyorsun değil mi? Bak cuma günü. Bu sefer diyor cuma diyor işte 5'ten sonra falan filan diye gevelemeye başladı bu sefer. Dedim 5'ten sonra da değil. Bak dedim görüyorsun ben dedim 2.30'da yollamışım bunu. Sonra böyle deyince bu kaldı artık. Hani Cevap veremiyor yani. bekliyor ya. Mesela böyle burada şöyle bir şey var zaten. Mesela size böyle bir firma zora düştüğü zaman böyle saçma sapan bir şey dayatıyor tamam mı? Ve sen ona tamam dersen onun dediği olmuş oluyor. Evet. Ama mesela sen eğer diyorsan ki ben hakkımı biliyorum kardeşim hani ben bunu mesela bak ben benim gibi böyle üstüne gittiğiniz zaman en son ha tamam falan filan en son dedi ki bana hani dedi size dedi dönüş yapacağız. İyi dedim tamam. Ama bu arada şunu da söylemek istiyorum ben. Biz gittiğimizde böyle şey bekliyordum ben açıkçası. Kendi adıma konuşayım en azından. Doğru Hani bu şimdi arada. mesela çok fazla mağdur durumda kaldığımız için. Çünkü kadın bizi hani hem bununla alakalı haber vermiyor. Hem mesela siz düşünün şöyle bir şey düşünün. Siz resmi bir başvuruda bulunuyorsunuz bir yere. Resmi bir evrak gönderiyorsunuz. Ve o gönderdiğiniz resmi evrağı siz Önce bunu kabul iptal ediyor. edin demediğiniz takdirde o resmi evrağı kimse iptal edemez normalde. Ha, Değil ya da mi şöyle yani? olur. Şimdi o evrak kabul ediliyor.
Şimdi sen transfer başvurusu yaparken der ki bakın transfer başvurusu yapıyorsunuz siz ama eğer bunu yaparsanız sizin o biz formu iptal etmek zorundayız. Bunun haberini verirsin. O da olmamış. Ben ona göre yaparım ya da yapmam. Bana bir seçeneği sunarsan bu bilgiyi Aynen. vermek zorundasın yani. Ve bu arada hani şey de denmemiş yine maillerde bize. Transferiniz iptal oldu. Bunun da bilgisi gelmemiş. Yani biz bunların hepsini ofise gittiğimizde öğreniyoruz. Ve ofise gittiğimizde ben açıkçası biraz daha böyle mahcup bir tavırla karşılaşırız diye düşünüyordum. Evet. Çünkü genelde Ya burada müşteri böyle hizmetleri dediğin şey nedir? Müşteriyi memnun etmeye çalışır Evet. yani ve tam hani tamamen huyunu suyunu ben haksızsa da haklıymış gibi davran demiyorum mesela. Beni dinle kardeşim. Objektif şekilde bak ki bak ben mağdur olmuşum zaten sana da anlatıyorum. Ya adam özür dileyeceğine hala gelmiş bana yok biz hafta sonu çalışmıyoruz da yok 5'ten sonra. Abi gözümün içine baka baka yalan söylüyor herif ve ya. bu arada konuştuğu tavır yani genel olarak hani cümlelerini falan geçtim, tavrı da çok şey hani Aynen. şey gibi böyle üstten bakıyor ve ya siz hani siz kimsiniz falan gibi bir Aynen. tavır var yani onu hissediyorsun zaten konuşurken. Yok böyle Zaten çıkmayacaksın, duracaksın falan. Bir ay daha durman gerekiyor. ben orada bilmem adamın ne. tavrına çok sinirlendim ya zaten ama hiçbir şey söylemedim. Ömer konuştu. Sonra eve döndük. Sonra ben başından beri olan bütün maillerin SS'ini aldım yani ekran görüntüsünü aldım. Tek tek bir tane dosya oluşturdum. Dedim ki hani ben ilk gün ne yazmışım, onlar bana ne cevap vermiş bilmem ne. Sonra bunlara çok güzel bir mail hazırladım. Dedim ki bakın hani kibar kibar yazıyorum burada. Hatta artık ChatGPT'den yardım aldım. Hani ben normalde döşendim oraya da ChatGPT'de dedim ki hani bunu dedim düzgün bir ifadeyle dedim düzeltelim falan kibar bir şekilde. En son dedim ki bakın ben dedim N9'u yüklediğim tarih belli. İşte transfer iptal edilirse diye N9 formu yüklüyorum diye de belirtmişim. Ondan sonra sizin bunu kabul ettiğinize dair kanıt var. Herhangi bir yerde bunu iptal ettiğinize ya da edeceğinize dair bana dedim bir bilgilendirme var mı? Yok. Bunun da dedim kanıtı var. Ve üstüne şöyle de bir şey var. Şimdi siz bu çıkış formunu yüklediğinizde binanızdaki bakımdaki kişi sizin evinize gelip işte bakıyor. Hani sen duvarımı kırmışsın ya da atıyorum ya hiçbir şey yoksa da bu evle ilgili neler yapılabilir? Buna inspect deniyor işte. Hani inspect için geliyorlar mesela. Bu 3 kişi daha bu kadın bize sizin her şeyiniz iptal falan filan derken bu 3 kişi gelip eve inspect bile yaptılar. Ve o arada kadın bize diyor ki bir gün sonra siz diyor Mayıs'a kadar oturacaksınız diyor. Abi o zaman sen niye yolladın bu inspektleri mesela? Evet. Ben emlakçıya konuyu anlatıyorum mesela. Ya kadın diyor ki ya diyor bunun bir hafta önce çözülmesi lazımdı ve diyor ki size diyor özür maili attılar mı diyor mesela. Dedim ki ya dedim özür mailini atmayı bırak dedim bize böyle böyle yapıyorlar mesela. Kadın da şaşırdı yani. Hani. Aynen. Neyse biz sonunda evimize tutmuş olduk bu arada yani. Aynen artık sonunda. Ya bundan red alınca böyle elim titre titre böyle hızlıca cuma günüydü yine Aynen böyle. yani. Ben hemen başvurumu yaptım dedim şöyle böyle işte bütün belgeleri yüklüyorsun falan filan. Şimdi böyle de bir yönetimle uğraştığımız için ben düşünüyorum ki şimdi mesela ben ya bu başvuruyu yaptım ama acaba geç mi kaldım? Acaba bu adamlar ne zaman hani buna cevap verirler? Adamlara ben başvuruyu yaptım. 1 saat içinde dönüş yaptılar. Evet, Öyle 1 saat söyleyeyim içinde yani. kabulümüzü aldık yani. Öyle Ve söyleyeyim. cuma günü akşam 6 falandı bak mesela çalışma mesai saatinin dışındaydı yani. Yani muhtemelen artık evden mi bakıyorlar ya da çalışma saatleri mi farklı. İnşallah yani şu an gözüktüğü gibi bir yönetimdir ve oraya taşınınca da umarım çok güzel bir kira dönemimiz olur. Şimdi biz burası iyi olacak diyorduk ama mesela buradaki çok fazla şey yok binanın. Artısı yok mesela. Spor salonu var ama sırf spor salonu var demek için yapılmış. Bodrum Küçücük bir katında şey yani. ışık yok zaten yani. Yani aynen. Hani öyle bir yere yapılmış saçma sapan bir şeydi. Şimdi mesela bu bizim yeni evde olan şeyi söyleyeyim size. Birincisi en altında market var. Ve Food Basics yani bayağı büyük bir şey. Çok Türk ürünleri olan da bir aynen, market mesela. mesela. Türk kahvesi bile satılan bir yer. Çok güzel bir şey. Avantaj bir. İkincisi bir tane metro istasyonunun üstünde yani apartman. Yani şöyle diyeyim. Apartmana çıkıyorsunuz, başka bir kapıdan giriyorsunuz. Direkt orası metro mesela. Hani Elif'in okulu için inanılmaz süper bir şey olacak. Hani en az yarım saat fark ettirecek öyle söyleyeyim yani. İkinci avantajı bu. Üçüncüsü hani binanın çok fazla artısı var. Hani bunun Onları videosunu söyleyelim. çekeriz zaten. Şimdi Videosunu de kesin söyleyelim. çekeriz. Şimdi mesela bir kere havuzu var. Yarı olimpik havuz. Spor salonu var kocaman. Ondan sonrasında üçüncü olarak mesela toplantı odası var. Sinema odası var. Ders çalışma yeri var. Kocaman bir terası var. 2-3 tane mangal diyeyim, barbekü. Alanı O var. kısmı var. Sonrasında çöpü mesela burada amele gibi taşıyıp Biz Bodrum katına indiriyorduk. yani dışarı çıkıyorsun da oradan garajı açıyorsun da oraya inip atıyorsun. Böyle değil. Küçük olan şeylerin ağzını bağlıyorsun. O katta ne deniyor ona? Ne diyebilirim? Türkiye'de yok ya şimdi. Çöp şey gideri gibi bir şey var. Gösteririz aynen. zaten. Yabancı Çekeriz dizilerde yani. falan filan oluyor. Atıyorsun böyle Aynen. işte. Oradan atıyorsun düşüyor mesela. Hani resepsiyonu var. Koruması çok. Mesela şimdi burada baktığın zaman
akşam 5'ten sonra sözde kapı kilitleniyor, dış kapı mesela otomatik. Kilitlenmiyor bu arada. Yalan yani. Ama şimdi mesela diğer kısımda zaten hani her şey şifreli, çok yeni. Mesela burası 50 yıllık bina, orası en fazla 2 yıllık, Ya bir de 3 yıllık dairede bir ilk bina. oturacak kişi biziz Ha, o da var. mesela. Evet. Bütün beyaz eşyalar hala Hı jelatinle hı. kaplanmış. mesela Yani burada biz çamaşır makinesi var, kurutucu var. bulaşık Ocak, makinesi buzdolabı var. zaten bunlar var. Bulaşık makinesi var yine. Üstte balkonu da var yani. Evet. Ve Balkonu mesela Thor için biz çok istiyorduk evet, hani zaten. çocuğumuz için çok şey zaten. Bu evin dezavantajı ne? Şimdi ev kağıt üzerinde, niye bu kadar bağırdım ya? Ev kağıt üzerinde, buradan büyük. Kağıt üzerinde ama. Şimdi buranın ama ne özelliği var? Mesela burası dikdörtgen bir ev. Tam alçıpanla mutfak yapmışlar, yatak odası yapmışlar, küçültmüşler ama sonuçta dikdörtgen düzgün bir ev. Mesela orası biraz daha U şeklinde falan mı diyeyim böyle salonu. Garip bir ev yani. Hani için dizaynı mutfak alanı çok güzel mesela, Evet. geniş. Yatak odası da güzel. Ama salon kısmı biraz daralmış diğer yerlere çok fazla alan Yani, verdikleri evet. için. Mesela banyosu buradakinden büyük yine. Gösteririz zaten. Ev turu çekeriz. Hı hı. Neyse, sonuç olarak ya zaten tek de seçeneğimiz olduğu için Hı hı. içimize sindi. Hani umarım hayırlı olur zaten. Artık Nisan 30'unda Evet. taşınıyoruz. Bayağı heyecanlıyız. Ömer'le şimdiden nasıl taşınacağımızı falan konuşuyoruz sürekli hatta. Ya bizim için süreçler böyle çok stresliydi. Yani işte hem derslerle uğraşıyoruz, hem işle uğraşıyoruz, işte yoğun çalışıyoruz. Bir de onun yanında bu ev süreçleri. Yani Ömer'le bizim gerçekten hep videolarda söylüyoruz. Ya bir işimiz de böyle sıkıntısız, hani şöyle halloluversin ya. Hani gerçekten bir ehliyet süreci öyleydi bu arada yani. Ehliyet süreci. Ehliyette bile mesela şey oluyor. Şimdi sıra bekliyoruz mesela. Bir saati geçiyor mesela, anladın mı? Evet. Ama ben artık zaten işte Kadir abi de oradaydı, bize yardım ediyordu falan. Ve abi dedim, abi zaten bizim buradaki işlerimiz dedim hiçbir dedim şey olmaz ki, hani böyle ya bir işimize şöyle olsun mesela. Başladın 10 dakikaya bitti, şak şak. Hani böyle bir şey yok zaten yani. Hani bizde hiç böyle bir şey olmuyor. Hani artık ama alıştık da. İsyan da Alıştık. etmiyoruz yani. İsyan Hani alıştık etmiyoruz. artık. Hani, Süreci kabullendik. Kaderim bu benim. aynen. Bunlar bizi güçlendiriyor. Aynen. Öyle diyelim yani hani artık. Ya öyle işte. Süreçler genel olarak böyleydi. Başka mesela son zamanlarda gündemimiz olan bir şey var mı? Yani yoğunluk da hani bazen çok bunaltıyor beni mesela. Hı hı. Özellikle bir de şeyden çıkmışken, yani bir yıllık hiçbir şey yapmamışsın ve direkt böyle bir yoğunluğa giriyorsun. Yani bir de mesela Ömer'in okula alışma süreci daha iyiydi bence. Çünkü o 2 ay iş aradı. Hı O hı. yüzden sadece o 2 ay boyunca okula alışmıştı. Evet. Ama ben hani hem işle okula neredeyse aynı anda başlamış oldum yani ve işe de direkt çok yoğun bir tempoyla, işte Winterlude vardı mesela. O yüzden işler çok fazlaydı. Sevgililer Günü için ekstra kuponlar vardı. Hala devam ediyor falan. Sen Mesela çok yoğun bir zamanda başladın ya. ben gerçekten yani şu bir aydır inanılmaz yoğundu yani. Ya bir de İnanılmaz şöyle, yoğundu. ben geçen sene Şubat sonunda başlamıştım. Hani hiçbir şey yoktu ben başladığımda. İnanılmaz böyle boş zamanlardı. Hatta adam bana 14 saat, 15 saat falan shift veriyordu haftada. Ben adama isyan ediyorum, diyorum ki bak hani abi en azından bir 20 ver ya. Hani tam 24 saat çalışma izin var da bari 20 falan ver Hı de hı. en azından hani bir şeyler, bir para kazanalım falan gibisinden. Abi Elif bir başladı 26 saat falan yazıyorlar mesela, tamam mı? Aynen. Ya diyoruz ki Molalarla anca 24'e falan dedik ki düşüyor biz ya, mesela dedik yani. bizim 24 saat çalışma iznimiz var. Yapma hani, yazamazsın bu kadar falan diyoruz. O diyor ki tamam diyor, molaları düşünce diyor 24 oluyor diyor. Ya tamam sen molaları düşüyorsun da 5 dakika geç çıksan 24'ü geçiyor bu sefer. Aynen. Artık onu sonra en son hallettik yani, hani bir şekilde düşürttük falan filan. Ya da atıyorum molaya daha fazla süre çıktık, işte ne bileyim eve erken geldik falan. Yine 24'ü geçmeme işini Ama şey yani yaptık. hani 20'nin altına çalıştığım hiç olmadı yani benim Evet, evet. girdiğimden beri ve bayağı da yoğundu yani. Hani bir de Evet. çalıştığın süreçte de mesela hani sakin geçmesiyle çok yoğun geçmesi arasında çok fark var. Yani fiziksel olarak yorgunluğun oluyor. Çok oluyor zaten. Ayaklarım ağrıyor mesela ama beyin olarak da çok yoruluyorum. Yani insanlarla konuşmak, insanları anlamak ve hani bazı insanlar böyle çok sinir bozucu oluyor. Tabii Çok canım, kaba şimdi garsonluk insanlarla olunca. muhabbet edebiliyorsun. Hı Ya, hı. bu arada ben Kanada'daki garsonluğu sevmiştim aslında ilk başladığım zaman. Çünkü genel olarak insanlar çok kibar burada. Türkiye Evet. ile kıyaslayamayacağım kadar Tabii. kibar baktığım zaman. Çünkü Türkiye'de hizmet sektöründe Paramı verdim, çok fazla hizmet kötü edeceksin. muamele Hı. ediliyor yani. Ben bunu gerçekten Evet, evet. çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. Çok üzücü bir şekilde. Burada inanılmaz tatlılar. Yani böyle mesela çok yaşlı bir teyze vardı. 80 yaşında belki geçen.
Şey dedi, ben de eskiden garsonluk yapıyordum falan. Her şeyi kendi kendine taşımaya çalışıyor, yardım etmeye çalışıyor falan bana. Hani bana yardım ediyor yani. Hani Bir öyle de muhakkak söyleyeyim. muhabbet ediyorlar ya. Küçük bir şey bile olsa Aynen, mesela diyor muhabbet ki ediyor yani. aksanınız nereden diyor. Portekizli misiniz diyor mesela. Bana bu çok Hı. soru geliyor. Ya da konuşuyor böyle. İşte isminiz ne kadar güzelmiş Bana da falan İranlı diyor. mısın diyorlar. Ya böyle sürekli bir konuşmalar geçiyor falan. Genel olarak çok tatlı davranıyorlar ama bunun yanında mesela ilk defa geçen haftalarda telefonla konuştum, biri sipariş almaya çalışıyordu işte telefonla. Çok kötü bir şekilde, Kaba. çok kabaydı ve bağırdı yani mesela bana. Küçük bir detay girerse şimdi ev telefonu gibi bir şey kullanıyorlar. Hani Türkiye'de eskiden kullanılan bir şey değil yani. Öyle bir ev telefonu gibi bir şey kullanılıyor telefon siparişi. Ki burada telefon siparişi alıyorlar mesela. Çok aşırı saçma. Ya Türkiye'de anca tanıdıksan falan olur. Onu da adam böyle getirir sana. Oradan para alır falan. Şimdi burada bizim sürücümüz falan yok. Yani hani şey diyeyim, kurye gibi bir şeyimiz yok. Adam telefonla sipariş veriyor. Gelirse geliyor. Gelmese Çöpe gidiyor gidiyor. o Çöpe şey. gidiyor yani. Çöp Hani para yani. falan her şey çöpe gidiyor. Böyle saçma bir sistem. Adam bir şey demesi için böyle bir de müzik çalıyor orada, Cızır diyor bir müşteriler de. konuşuyor bilmem ne falan. Hani artık şey yapıyorsun, kulağını kapat, bir yerlere falan gidiyorsun da anca öyle adamın siparişini alacaksın. Sipariş alman için de ekran lazım falan. Adamlara bir de şöyle bir şey var. Şimdi empati yapmadığı zaman ne çok konuşuyorum ben de ya. Adama diyorsun ki abi de numaranı söyle diyorum mesela. Herif diyor ki 613-553 bilmem. Ya abi bir de ya aynısını ben sana söyleyeyim, sen yazabiliyor mu bakalım mesela. Hani bilmiyorum, insanda birazcık düşünce olması lazım. Hani onlar da ekstra beyin yorgunluğu oluşturuyor bende. Ama genel olarak keyifli miyiz? Ev işini hallettiğimiz için ben çok keyifliyim. Ya geçen Ehliyet seneye falan çıktı. nazaran zaten keyifliyiz ya. Çünkü hani artık sen çalışıyorsun hem okula gidiyorsun. Senin zaten artık mesela bir Benim e, psikolojik he, buhran yani mesela şey yapamadım. düzeldi. Mesela şimdi geçen sene depresyona giriyordum mesela. Yapacak hani Evet. hiçbir şeyim yok. Kendimi iyi hissetmiyorum. İşte değersiz hissediyorum falan diyordum mesela. Hani mesela bir yılın boşa geçti falan diyorsun. Ama mesela şu an şeyin yok yani. Hani öyle hissetme imkansız. Çünkü zaten garsonluk yapıyorsun. Okul zaten ki bir de benim mutlu olduğum konu. Mesela şimdi ben komple sektör değiştiriyorum mesela. Ben işte Türkiye'de e, demir yollarında çalışıyordum. Şimdi inşaat şeyine geçiyorum. Ha hoşuma gidiyor bu arada. Fiziği sevdim yani. Hı hı. Onu ki zaten seviyordum da. Ama mesela şimdi Elif kendi okuduğu bölümün üstüne advanced diploma okuduğu için ve kendi bölümünde gördüğü derslerin de gördüğü için ya da onların üstünü gördüğü için, hatta mesela bazen bana anlatıyor, atıyorum mesela Excel ile ilgili daha üst düzey şeyler, Türkiye'de hiç görmediği şeyler ve çok da işe yarayan şeyleri falan görüyor mesela. Buna benim çok hoşuma gidiyor mesela. Çünkü şey değil yani, sadece hani ben işte okuyayım burada, ondan sonra vize alayım. Hani bu yüzden gerçekten kendine bir şey katıyor mesela. Ya Evet. atıyorum oldu da bir gün bir şekilde Türkiye'ye döndük mesela. Hani şu an öyle hiçbir bir planımız yok hani Türkiye'ye dönmek gibi. Ama velev ki döndüm mesela, inanılmaz katkı sağlayacak şeyler diye düşünüyorum Tabii ben ki öyle mesela ya. yani. Ya tabii her dersin için geçerli değil ama sallıyorum 6 tane dersim varsa bunun üçünden gerçekten çok keyif alıyorum. Yani cidden çok bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum yani. Diğer üçünden Diğer keyif üçü de almamanın keyif nedeni hoca mı, ders mi? değişiyor. Bir tanesi hocanın, onu eminim Bazıları de. hoca, bazıları da dersin içeriği çok sözel kalıyor mesela. Hani Ya sadece evet ya. ezberle geçebileceğin bir şey oluyor mesela. Evet evet. O yüzden onda hani zaten okuyarak, kitap okuyarak da öğrenebileceğin bir şey olduğu için hani onu saymıyorum. Ama mesela sallıyorum Excel konusu ya da ne bileyim işte simülasyon gibi bir şey öğreniyoruz mesela, sallıyorum. Bunlar hani senin günlük hayatında çok öğrenebileceğin, kolay kolay öğrenebileceğin şeyler değil. Ama iş hayatında da çok işine yarayacak şeyler mesela. Ve mesela Benim bölümüm bence için. gerçek senaryolar, gerçek demeyeyim de gerçek olabilecek senaryolar üzerinden gitmeniz de güzel bir şey Bence de yani. çok güzel. Mesela bana da birkaç kişi hani Elif anlatıyor derste gördüğü şeyler falan. Çok hoş şeyler yani hani. Gayet mesela o hocanın size verdiği ödevler gerçek hayatta gerçekten olabilecek Evet. şeyler Ve mesela. zaten case study dediğimiz şey, hani ben daha önce bir videoda bahsetmiştim sanırım. Case study dediğimiz şey gerçekten gerçek şirketlerin daha önce yaşanmış bir problemine Hı hı. nasıl çözüm getirirsin sen? Yani kendin ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çözümlerin nelerdir? Ya da analiz yapıyorsun. Bu sorun neden oluşmuş bilmem ne falan. Böyle şeyler Hı hı. görüyorsun. Case, Küpeleri de çok güzelmiş bu arada. teşekkür ederim. Case study, değişik değişik şeyler, işte Excel, işte forecasting methods şeyler. İngilizce'de. Ne? Tam öngörü. Türkiye'de de bu arada forecasting olarak geçer İngilizcesi bu de iyidir. firmalarda. İngilizcem İyidir. iyi, iyi falan Ha bu arada ben değildir. İngilizce testine gireceğim, bir de o da var. Hı, evet. Ya yine saçma bir şey. Bak şimdi diyeceksin ki lan bu kadar zırlıyorsan dön. Video olmuş 2 saat, daha ne anlatıyorsun diyebilirsiniz ama bakın şimdi çok saçma bir şey söyleyeceğim size. Şimdi ben burada Türkiye'deyim mesela, tamam mı? Burada bir bölüm okuyacağım. Ne istiyorlar benden? Her şeyi geçtim şimdi. Adam diyor ki sen diyor bir IELTS akademiye gir, belli bir skor al. Tamam diyorsun. Giriyorsun. 2 yıl geçerli Hı zaten o. hı.
IELTS akademikten aldın puan. Sallıyorum 7 aldın mesela, tamam mı? Yüklüyorsun sisteme, kabul ediyorlar bilmem ne, okula başlıyorsun. İşte 2 yıllık bir bölüm okuyorsun. 2 yıl geçiyor. Ondan sonra okul sonrası çalışma iznine başvuracaksın. Mesela benimki 3 yıl. Adam sana diyor ki sen diyor okul okuduktan sonra bu çalışma iznine başvururken diyor bir diyor İngilizce testine bir gir bakalım diyor. Ve bu İngilizce testi akademik olan değil, genel olan daha yani. basit olan. Daha basit olanla gir diyor. Ve diyor 5 al diyor. Tamam mı? Şimdi bu 5'i alman için, tam şimdi yine çok büyük konuşmayayım. İnşallah geçerim de yani böyle inşallah bir aksilik yaşamam. Ya 5 ya öyle bir seviye ki hani adını soyadını yazsan 4 alıyorsun zaten galiba. Benim gördüğüm kadarıyla. Şu an bilmiyorum. Şimdi bak şu saçmalığı şöyle söyleyeyim. Ben bu okula başlamadan önce 7 almışım zaten değil mi akademikten mesela. Ve bunun üstüne 2 yıl okul okumuşum. Ya benim İngilizcem geriliyor olabilir mi ya? Yani mantıken. Ya, muhakkak gelişiyor. Bir de akademik olarak gelişiyor bir de yani. Ve artık şey de istiyorsun. Akademik değil, genel olandan ve daha düşük bir puan istiyorsun mesela. Yani sen öyle bir şey istiyorsun ki benden. Hani şeyi kanıtlıyorum ben. Benim o önceden aldığım İngilizce seviyesi yalan. Rastgele almışım ben onu şansa. Üstüne bir de 2 yıl burada okumuşum ama İngilizcesiz okumuşum. Nasıl oluyorsa mezun olmuşum bir de oradan. Hani İngilizcem hiç olmadan. Ve ben sana bunu kanıtlayacağım. Ya da tamamen para tuzağı. Sırf böyle o firmalara para kazandırmak için yapılmış bir şey. Ve buna ben $300 para veriyorum mesela. Tam $300 beni ağlatacak bir para değil, güldürecek bir para değil ama sonuçta $300 burada iyi bir para. Evet ya. Yani $300 $300 biz çok neler şey yapardık Çok yani. şey yaparsın Aynen burada yani. öyle. Hani ayakkabı alırsın ya. Bir sürü kıyafet alırsın mesela $300. 2 tane yani. ayakkabı bile Mesela alabilirsin aynen. 2 mesela. ayakkabı alırsın mesela. Ve gayet güzel ayakkabı alırsın yani. Senin Kolombiya mont bile biz $150 almıştık Aynen mesela $160 aldık mesela Kolombiya montu baktığında. 2 tane alıyorsun mesela baktığın zaman. Neyse ya, Kanada'nın işleri belli olmuyor yani. Kanada yorucu ama biz artık hani böyle dalgalı bir denizde sörf yapmayı öğrenen sörfçüler gibi öğrendik yani ayakta kalmayı gerçekten. Ben inanıyorum buna. Ya tamam şimdi bazı planlarımız tutmamış olabilir ama bazı planlarımız da yavaş yavaş tutuyor. Hani hayatımız gelişiyor. Biz Planlarımız gelişiyoruz. tutmadı dediğin şey şu. Bizim bir yıl önce planladığımız şeyleri biz anca yapmaya başlayabildik. Aynen. Öyle bir diyelim. yıl kaybımız var. Bir yani. yıl kaybımız var burada. Ve burada kaybımız hem maddi hem manevi yani. Sadece Evet. zaman kaybetmedik mesela baktığın zaman. Hem psikolojik olarak Yani sen manevi olarak sen çok. ama Yani, şu an doğal olarak iyi ben miyim? de yani. Ya şu an süpersin canım. Ya tabii şimdi de şöyle bir şey oluyor. Şeyden ağlıyoruz. Yani yoğunluktan Evet. ağlıyoruz yani. Ya yapacak bir şey yok yani. Hani göçmenlik kolay bir şey değil. Değil abi. Zaten değil. buraya Ve bunu da geliyorsanız biliyorduk. biliyorduk, bu kadar beklemiyorduk. Evet. Ben beklemiyordum şahsen. İşte bak Seni bilmeyeceğim. bunu Bilemeyeceğim. mesela söyleyince insanlara kolay. Şimdi mesela biz diyoruz mesela şöyle zorluk o zorluk. Şimdi şöyle diyenler de olacak. He gel Türkiye'ye de gör zorluğu. Burada işte başımıza bomba düşmeyecek. Abi ben ona bir şey demiyorum bak. Türkiye biz hiçbir zaman kolay demiyoruz. Zaten biz... Ve biz buraya zaten bunun için geldik. Yani bu yüzden ne için geldik yani? Ama bunun aması var. Aması şu. Oradan göründüğü kadar da kolay değil yani. Mesela Kesinlikle. yine size kolay geliyor olabilir. Ama mesela buraya geldiğindeki o ya psikoloji kısmı, işte adapte olma kısmı, ya bunlara 40 kere bahsettik ama işte atıyorum maddi yeterlilik falan filan, işte aileden uzak kalma olsun, ya bunları düşünmek bile hani insana gerçekten çok yük bindiren, çok stres bindiren şeyler Aynen öyle. yani. Ya da atıyorum ya Türkiye'de insanlar en kötü şu var mesela, bir şey olsa birilerine bir şey sorarsın mesela, değil mi? Hani akrabana sorarsın, hani atıyorum bir yere düştüğü zaman seni kaldıracak bir insan var. Bizim burada yok mesela. Hani yok dedim şöyle. Tabii Allah razı olsun hani bir sürü insanla tanıştık burada. Çok, Yani bize çok iyi bir yardımı network bulunan. edindik bu arada Evet gerçekten yani. Hani gerek YouTube'dan olsun, gerek mesela iş yerinde tanıştığımız Türk insanlar olsun. Türk olmasına gerek yok, yabancı insanlar olsun Aynen. falan. Hani bir network yavaş yavaş oluşturduk mesela 1,5 senede. Çok da yardımları oldu bize hani yani en ufak vakit geçirdiğimiz insanlar, en fazla vakit geçirdiğimiz insana kadar herkesin muhakkak bize bir faydası dokunmuştur. Ve bir şey öğrenmişizdir Aynen, yani muhakkak. faydası Bilmediğimiz dokunmuş bir derken şey. ondan bahsediyorum. Yani illa bize bir şey yapmış olmalı değil, bize bir şey öğretmişlerdir yani. Böyle. 3 saatlik video. Hoş geldiniz. Video nerede falan diyenler izlesin bu videoyu, hadi bakalım. Umarım izlersiniz. Umarım düzgün anlatmışızdır. Evet. Umarım sarar video sizi. Sizlerin yorumlarınızı yine bekleriz. Böyle yorumlarda buluşup konuşalım. Özledim etkileşimleri. Sorun ya madem, bir de size sorun yani hani şunun videosu bunun videosu diye. Ama sorarken de biz onun videosunu yapmış mıyız daha önceden? Ona da bir bakın yani. Videoyu artık burada kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay yap. Uykudan kalktık biraz. Huysuzuz.